Merhaba arkadaşlar. Şimdi de size koşullu biçimlendirmenin bir farklı yöntemi olan renk ölçeklerini anlatmaya çalışacağım. Daha önceki derslerimizde hücre vurgulama kuralları olsun, üst alt kuralları veya veri çubukları olsun bunları anlatmıştık. Şimdi de renk ölçeklerini anlatmaya çalışacağım. Renk ölçekleri de adından belirli olduğu üzere belirli şartlarımızı sahip hücrelere farklı renk tonlarına boyamaya yarıyor. Hemen örneğimize başlayalım. Aynı örnek üzerinden devam ediyorum. I sütununda verilerim var. Bu verilerimi seçtikten sonra renk ölçeklerini diyorum. Buradan istediğimiz bir tanesini seçiyoruz. Aynı renk tonlarına ait yeşilliler gibi olanlar da olabilir. Farklı 3 renge ait olanlar da olabilir. Biz şu 3 rengi olanı seçtik. Seçtiğimizden sonra otomatik olarak daha önce de varsayılan özelliklere sahip bir şekilde Excel bunu biçimlendirdi. Ama ben bunu farklılaştırmak istiyorum. Yine kuralları yönet diyorum. Daha sonra açılan pencerede kuralları düzenle diyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi burada türlerini sayıya çevireceğim. Çünkü benim diğerlerinin sayı. Üçünde sayı yaptım. Mesela 75 diyelim. 75'e kadar olanları kırmızıya boyasın. 100'e kadar olanları sarıya boyasın. 101 ve üzerinde olanları da yeşile boyasın diyelim. Seçtik. Tamam dedik. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 101 ve üzerindekileri yeşile boyadı. 75'e kadar olan rakamları gördüğünüz gibi kırmızıya boyadı. 75 ile 100 arasında olan renkleri de sarıya boyadı. Yani bu artık sizin isteğinize göre değişmiş. Tabi bunu daha sonra eğer koşullu biçimlendirme yapmak istemiyorsak kuralları temizliyoruz. Hücreleri seçtikten sonra seçili hücrelerden kuralları temizle butonuna bastığımızda otomatik olarak temizliyor. Evet. Koşullu biçimlendirmelerden renk ölçekleriyle anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.